Merhaba sevgili arkadaşlar. 100 MATLAB uygulamamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kullanıcının girmiş olduğu sayının asal bir sayı olup olmadığını tespit eden bir algoritma tasarlayınız. Sorumuz bu. İstenilen şey bu. Biz de gelin beraberce tasarlayalım. MATLAB'i açalım arkadaşlar. Üzerinde çalışmalara başlayalım. Evet, öncelikle CLC clear all diyelim. Pardon. Şöylece kullanıcı ilk başta ekrana yazı yazdırıyor. Diyelim ki biz girilen sayı, gireceğiniz sayının asal olup olmadığı sorgulanacağı için lütfen 2 ve 2'den büyük sayılar yazınız. Şu 2'den büyük sayılar böyle yazalım. Tamam mı arkadaşlar? Biz de kullanıcıya yazıyı yazdırdık. N eşittir diyelim. Input asal olup olmadığını asal olup olmadığını sorgulayacağınız sayıyı giriniz diyelim ve kullanıcıdan şöylece alalım arkadaşlar. Kullanıcı bir sayı girdi ve bu sayının ben asal olup olmadığını sorguluyor. Diyorum ki eğer diyorum n eşit 2 olursa, eğer böyle bir durum söz konusu olursa f_printf kullanıcıya diyelim ki girilen %g sayısı bir asal sayıdır. Şimdi 2'den sonra arkadaşlar bölünmeleri tek tek kontrol edeceğiz. Tamam mı? Şimdi anlarsınız neden ilk başta bunu yaptığımı. G sayısı da n değil mi? Şuraya bir de ters çizgen yapalım. Alt satır atsın. Break ifadesini kullanalım. Çıksın arkadaşlar döngüden. Else dedim. Aksi durumda k eşittir 0'dan başlasın. Bu k'yı n'in kaç defa kaç kez tam bölündüğünü tutmak için kullanacağım arkadaşlar. For i eşittir 2'den n-1'e kadar ve şunu dedim, eğer dedim mod n virgül k n virgül i'de tutuyorduk onu biz. Eğer eşitse 0'a, eğer böyle bir durum söz konusuysa k eşittir k artı 1 olsun ve endlensin arkadaşlar. Bir daha end diyelim. Burada da diyelim ki eğer diyelim k eşit 0 olursa f_printf yazdıralım. Girilen k sayısı bir asal sayıdır. %g sayısı, özür dilerim. Şuraya kopyalayalım. Aynısını kullanacağız zaten. Aksi durumda f_printf şöyle diyelim. Asal sayı değildir arkadaşlar. Bu şekilde de bastıralım. And for döngümüzden de çıktık. Çalıştıralım arkadaşlar kodumuzu. Line 9 hata var demiş. Line 9'da ne var? Break ifadesi var. Tamam. Doğru olması lazım. Neden hata var? For ya da while döngüsünde kullanabilirsin bunu demiş. Neyse, önemli değil. Çalıştıralım. Sorgulayacağınız sayıyı giriniz diyelim. Mesela 15
Asal sayı değildir dedi arkadaşlar. Şöyle tekrar çalıştıralım. Mesela 11 sayısı gördüğünüz gibi bir asal sayıdır dedi. 12 sayısını deneyelim. Asal sayı değildir dedi. Mesela 111 deneyelim. Pardon. 111 sayısı bir asal sayı değilmiş arkadaşlar. 127 sayısına bakalım. Bir asal sayıymış. 129'a bakalım mesela. Asal sayı değilmiş arkadaşlar. Peki kullanıcı -2 girseydi ne oldu? Asal sayı değildir olurdu. Gördüğünüz gibi yine asal sayı olarak kabul etmiyor. Hadi 2 girdiğini varsayalım. Yukarıdaki ilk döngü, ilk fonksiyon nasıl çalışmış? Under finite function or variable f printf. Nerede hata varmış? Line 8'de hata var diyor. Eğer böyle bir durum varsa demişim f printf demişim ama printf yazmışım. Tekrar çalıştıralım. 2'ye girelim. Asal sayıdır olarak karşımıza getirdi. Şimdi bu kod nasıl çalıştı? İlk başta ondan bir başlayalım arkadaşlar. Dedim ki CLC clear all dediğim şeyler şu workspace'i command window'u temizlemesi için arkadaşlar. Eski değişkenler burada kalmasın diye. This dedim ekrana yazı yazdırmak için gireceğiniz sayının asal olup olmadığı sorgulanacağı için lütfen 2 ve 2'den büyük sayılar yazınız demiş. Asal olup sonrasında da n eşittir input demişim. Kullanıcıdan değer alacağım arkadaşlar. Asal olup olmadığını sorgulayacağınız sayıyı giriniz demişim ve kullanıcıdan bir değer aldım. Eğer dedim kullanıcının vermiş olduğu değer 2'ye eşitse zaten bir asal sayıdır. 2'den büyükse ben ne yapacağım arkadaşlar? Tek tek işte mesela 17 girildi. 16'ya böleceğim. 10 işte 5'e 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 yapacağım. İşte ben bu işlemi yapacağım için arkadaşlar bu for döngüsünü kullanıyorum. 2'den işte n-1'e kadar 2'den itibaren tek tek bölüyor işte. 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e, 6'ya, 7'ye diye bölüyor. Ve herhangi birinde bir eşleşme söz konusu oluyorsa modlarında arkadaşlar o zaman diyor ki abicim diyor seninkinde bir problem var diyor ve çıkartıyor. Diyor ki burada diyor k eşittir k artı 1 olsun diyor. Yani k'yı diyor 1 artır diyor. K1 artırınca ne olur? 0'a eşit olmaz. Aksi takdirdeki durum çalışır gördüğünüz üzere. Biz bu işlemi nasıl yapabilirdik? Derdik ki ben derdim şöyle yapayım. Şunu alayım. Asal sayıdır kısmını. Buraya yapıştırayım. Pardon, asal sayıdır kısmını burada bir el seçerdim arkadaşlar. Aksi durumda derdim. Asal sayıdır derdim. Eğer bir mod işlemi 0'a eşit oluyorsa yani tam bölünme oluyorsa o zaman asal sayı değildir olurdu. Bunu da alırdım buraya koyardım. Bunun yerine ben burada bir k değişkeni tanımladım. K değişkeninin değeri ilk başta 0 ile başlıyor ve k değişkeninin tek değişebildiği yer modunun 0 olması. Yani herhangi bir sayıya bölünmesi arkadaşlar. Bu durumda k değişkeni 1 oluyor. Ben bunu 0 0 yapmak yerine mesela k eşittir 1 deseydim. Bak eğer ve asal bir sayı girseydim arkadaşlar otomatik olarak asal sayı değildir çıktı. Bir dakika. K eşittir 0'dan başladı. Çünkü mod işleminde burada bir çalışma yapmadı. Buradaki if bloğuna girmediği için değişkenimiz gördüğünüz üzere şurası 0 girmediği için pardon doğru zaten asal sayı değildir dedi. Bak gördün mü? 1 yaptım. 1 yaptığım zaman ne oldu arkadaşlar? Bu tam bölünmediği için geldi. Dedi ki o abi dedi k 0 olarak kaldı dedi. K 0 olarak kalırsa o zaman aşağıda sorguluyor arkadaşlar. Eğer diyor k 1 ise diyor ki 1 değil. Bakın orada mod alma işleminde eşitlik olursa k eşittir k artı 1 demişim. 0 artı 1'den 1 olmuş k. Eğer böyle bir durum olursa k 1'e eşit olursa girilen sayı asal sayıdır kısmı çalışacak. Asal sayı değildir kısmı çalışmayacak değil mi? O yüzden de ben burayı 0 yaparsam doğru bir şekilde çalışacaktır arkadaşlar. Evet, temel olarak kodumuzun algoritması bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Mesela buraya 95 sayısı girdiğimizde asal sayı değildir olarak ekranlara getirdi. Ne yaptı işlemleri? 2'den 94'e kadar bütün sayılara tek tek böldü ve modlarını aldı. Eğer dedi eşitlik söz konusuysa 0'a dedi. O zaman dedi bu sayı dedi bir asal sayı değildir dedi. Eğer böyle bir durum yoksa asal sayıdır dedi. Yani temel olarak algoritma bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Umarım anlaşılırdı, olmuşumdur. Umarım anlattıklarımda kafanıza soru işaretleri bırakmamıştır.
Bu videoyu burada bitirelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın.